Herkese merhaba arkadaşlar. Bu videomuzda sizlerle birlikte ürün incelemesi yapacağız. Temu'dan aldığım dijital mikroskobu birlikte inceleyeceğiz. Öncelikle ürünü bize gönderdiği için Temu'ya teşekkür ederek başlamak istiyorum. Kutu içeriğini masa üstüne alarak ürün incelememize başlıyoruz. Öncelikle kutunun iç kısmıyla başlayalım arkadaşlar. Bir adet kullanım kılavuzu çıkıyor. Yine bu şekilde poşetli olarak malzemelerimiz geliyor arkadaşlar. Dediğim gibi kutu içeriğini tamamen masanın üzerine alacağız. Ardından parçalarımızı birleştirerek devam edelim. Öncelikle dijital mikroskobun montaj aşamasını göstermek istiyorum arkadaşlar. Çok fazla bileşeni yok. Çok böyle kafanızı karıştıracak bir tarafı da yok. Bu şekilde şeffaf poşetlerimiz içerisinden parçalarımızı çıkarıyoruz ve ardından birleştirme işlemine geçeceğiz. Öncelikle mikroskobumuzu tutacak olan parçamız burada ve bir destek çubuğumuz ve üzerinde bir kremeyer dişlimiz var. Bunu arkadaşlar buradaki yuvasına yerleştiriyoruz. Şöyle artık belirli bir hat üzerinde mikroskobumuz hareket edecek. Yine burada bir sıkıştırma vidası var arkadaşlar. Bunu yerleştirdikten sonra ana zemin üzerindeki yuvasına da bunu oturtuyoruz. Şu şekilde yerine sıkıca sabitleniyor. Bu noktada biraz güç uygulamanız gerekebilir. Gördüğünüz gibi bunu yerine sabitledik. Artık mikroskobumuzun ana ünitesini kaldıracak olan platformumuz hazır. Bakın mikroskobumuzun ekranı burada. Bunu da hemen burada olan yerine yuvasına yerleştiriyoruz ve buradaki vidayla sabitliyoruz. Montajı bu kadar basit arkadaşlar. Artık kullanmaya hazırız. Ürün incelemesine küçük bir ek bilgi vererek devam etmek istiyorum. Şu an incelediğim mikroskop ve diğer seçili ürünlere eğer daha önce Temu'dan alışveriş yapmadıysanız orijinal fiyat üzerinden %60 vergi ile 33 Türk Lirası gibi bir rakama sahip olabilirsiniz. Şu an videonun sol tarafında gördüğünüz kodu kullanarak arkadaşlar Temu'nun ana sayfasında arama yapabilir ve seçili ürünlere erişebilirsiniz. Bu bilgileri verdikten sonra gelin şimdi ürünü yakından incelemeye başlayalım. Mikroskobu çalıştırmadan önce kutu içeriğinden bahsetmek istiyorum arkadaşlar. Bir adet uzaktan kumanda çıkıyor bu şekilde. Kullanımı hazır. Yine Type-C arayüzüne sahip bir tane USB kablo geliyor arkadaşlar. O da burada görebilirsiniz. Ve bir tane de kullanım kılavuzu çıkıyor. Yine burada nasıl kullanacağınız ve sorunlar ve çözümleriyle ilgili öneriler yer alıyor. Bunları bir kenara aldıktan sonra hemen ana ekrandan bahsetmek istediğim ve belirtmek istediğim bir takım özellikler var. Bunları kısaca sizlere anlatmak istiyorum. Arkadaşlar monitör kısmı bu şekilde 7 inçlik bir monitöre sahip. Burada bir kumanda alıcısını görmektesiniz. Yine burada da arkadaşlar menü ve diğer ayarlarla ilgili tuşlar yer alıyor. Hemen arka tarafını çevirecek olursam arka tarafı bu şekilde. Yine yan tarafında bir Type-C girişimiz var ve bir micro SD kart girişi yer alıyor arkadaşlar. Buraya bir micro SD kart takarak görüntülerin fotoğraflarını çekebilir ya da yaptığınız işlemin videosunu kaydedebilirsiniz. Yine burada arkadaşlar bir reset butonumuz var ve ışığını ayarlayabildiğimiz bir ayarımız var arkadaşlar. Bu mikroskobun en büyük özelliklerinden bir tanesi, hemen şöyle kapağı açarak göstermek istiyorum. Alt kısmında ledlerle dahili olarak bir aydınlatmaya sahip. Bazı mikroskoplarda aydınlatma harici olarak geliyor. Bunda dahili olarak hemen gördüğünüz gibi buradaki kamera lensinin etrafına konumlandırılmış durumda. Kameranın ışığı iyi alabileceği bir pozisyonda ledler yerleştirilmiş durumda arkadaşlar. Toplam 8 adet led gözüküyor. Yine netlik ayarımız da burada arkadaşlar. Sağa ve sola hareket ettirerek burayı, daha doğrusu bu şekilde anlatalım. Sağa ve sola hareket ettirerek yükseklik ayarının yanında netlik ayarı da yapabiliyorsunuz. Peki bu cihazın en sevdiğim, en güzel özelliği ne diye soracak olursanız
Bu mikroskobu diğerlerinden farklı kılan ya da elimdeki diğer mikroskoplardan daha fazla sevmeme neden olan özelliği hemen burada göstermek istiyorum arkadaşlar. Açma butonuna bastığımızda gördüğünüz gibi açılıyor. Şöyle gösteriyorum, herhangi bir güç bağlantısı yok. İçerisinde dahili bir batarya ile geliyor arkadaşlar. Bu sayede portatif olarak kullanabiliyorsunuz. Yani illaki kullanmak için bir enerji bağlantısına ihtiyaç duymuyorsunuz. Dahili bir bataryası var. Bu da cihazı diğer mikroskoplara göre avantajlı hale getiriyor. Şöyle ışığı buradan ayarlayabiliyorsunuz arkadaşlar. İşlem yapmadan önce ışık şiddetini buradan istediğiniz gibi belirlemeniz de mümkün. Bu bilgileri verdikten sonra cihaz menüsünden birazcık bahsedelim. Ardından cihazı iş üstünde birlikte test edeceğiz. Gelin şimdi montaj işlemini tamamlayalım. Ardından cihaz menüsüne yakından bir göz atacağız. Mikroskopun sol tarafında bulunan giriş üzerinden Type-C arayüzü ile şarj kablosunu bağlayarak cihazı şarj edebilirsiniz. Şarjı olmaması durumunda ise arkadaşlar buradan enerjiyle besleyerek kullanabilirsiniz. Mikroskopumuz üzerinde herhangi bir monitör çıkışı mevcut değil. Mevcut kendi monitörüyle kullanmanız gerekiyor arkadaşlar. Bence bu tarz bir mikroskop için çok da gerekli bir özellik değil. Yani olmasa da olur, olsa da olur. Burada tercih size kalmış. Ancak fiyat performans noktasında yeterli olduğunu söyleyebilirim arkadaşlar. Ben şu an dahili bataryası üzerinden cihazı çalıştıracağım ve bu şekilde test edeceğim. Yine kullanım için arkadaşlar illaki SD kart takmak zorunda değilsiniz. Ben şu an herhangi bir SD kart olmadan bu cihazı kullanacağım. SD kart olduğu durumlarda yaptığınız işlemin fotoğrafını çekebilirsiniz ya da yaptığınız işlemi video kaydı şeklinde kaydedebilirsiniz. Bu özelliklere sahip olduğunu belirttikten sonra gelin çalıştıralım ve birlikte performansını. Hemen kamera lensinin olduğu kısma gitmek istiyorum. Bakın burada bir kapağımız var. Bu kapak sayesinde buradan gelecek yabancı cisim, toz veya diğer yabancı maddelerin kameranın lensini kirletmesini ve bu bölgeyi kirletmesinin önüne geçilmeye çalışılmış. Kullanmadığınız zamanlarda bu kapağı kapatarak arkadaşlar bu bölgenin tozdan, kirden ve diğer yabancı maddelerden bloke edilmesini ve arınmasını, temiz kalmasını sağlıyoruz. Aksi takdirde lensi temizlemeniz ya da sık sık temizlemeniz gerekebilir arkadaşlar. Bunun önüne geçmek için burada şöyle bir kapak yapmışlar. Bence gayet de şık olmuş. Bu kapağı çıkararak başlayalım. Mikroskopuma güç vererek başladım arkadaşlar. Alt kısmına şöyle SMD bileşenlere sahip bir parça yerleştirdim. Öncelikle buradan netlik ayarı yapmaya çalışıyorum. Gördüğünüz gibi şu an bileşenlerin üzerinde yazan değerler net bir şekilde gözüküyor. Yine lehimleme bağlantılarında net bir şekilde görebiliyoruz arkadaşlar. Şöyle birazcık hareket ettireceğim sizin için. Yine şu kısımdan arkadaşlar yakınlığını ayarlayabiliriz. Bakalım ne kadar büyütebileceğiz. Hem yaklaştırıp hem de netlemeye çalışacağım sizin için. Şu an neredeyse bileşenlere temas ediyor ve gayet de iyi görüntü aldık arkadaşlar. Şöyle lehimlerin kalitesini, yollarda bir kopukluk olup olmadığını ve bütün bileşenlerin yerli yerinde olup olmadığını rahatça görebiliyorum. Şöyle sizin için de mümkün olduğunca bunu görünür kılmaya çalışıyorum arkadaşlar. Bence gayet başarılı. Şuradan ışık şiddetimizi değiştirebildiğimizi söylemiştik. Işığı maksimum değere getirerek tekrar bir ayar yapmaya çalışacağım. Fiyat performans noktasında yeterli olduğunu düşünüyorum arkadaşlar. Şu an arkadaşlar çalışmak için pek uygun değil. Biz daha çok kontrol amaçlı, dediğim gibi kamerayı mümkün olduğunca yakın pozisyonu almaya çalıştım ve bu pozisyonda oldukça kaliteli ve net görüntüler aldığımı söyleyebilirim. Çalışmak istediğiniz zaman bunu daha yukarıya alarak çalışmanız gerekecektir. Hemen buradaki pozisyonunda kameramızın görüntüsüne ve netliğine de bir bakalım. Şu an mikroskobu yukarıya kaydırdım
Ve buradaki ayarı kullanarak netlik ayarını da gerçekleştiriyorum arkadaşlar. Fokus ayarı üzerinden görüntümüzü netledik. Bence yeterli seviyede bileşenler üzerinde yazan değerleri, kodları ve dediğim gibi yolları rahat bir şekilde görebiliyorsunuz arkadaşlar. Cihazın ana kullanımı ve kullanım amacı bu. Şimdi birazcık cihaz menüsünden bahsetmek istiyorum. Ardından yavaş yavaş videomuzu toparlayacağız. Şurada şarj bilgisini görüyorsunuz arkadaşlar. Burada diğer tarih ve saat bilgisi yer alıyor. Ancak ben herhangi bir ayar yapmadığım için şu an doğru şekilde göstermiyor. Buradaki butona basarak arkadaşlar daha önce yaptığınız kayıtları oynatabilir, fotoğraf çekebilir ya da video kaydı yapabilirsiniz. Cihaz üzerinde hemen burada bir ayarlar butonumuz var arkadaşlar. Buradaki ok tuşlarını kullanarak bu ayarlar butonu üzerinde hareket edebiliyoruz. Yine şuradaki butona tekrar basarak cihazın diğer menü ayarlarına erişebiliyoruz arkadaşlar. Otomatik kapanma, saat, tarih, ekran parlaklığı ve ekran aydınlatması gibi diğer bütün fonksiyonlar burada yer alıyor. Kameranın pozisyonu ve fokus ayarıyla maksimum değerlere ulaştıktan sonra buradaki butonları kullanarak arkadaşlar dijital zoom da yapabiliyorsunuz. Çok fazla önermiyorum. Zaten optik anlamda kullanınca yeterli performans alabileceğiniz bir cihaz. Ancak cihaz içerisinde bir dijital zoom'un olduğunu da bilmenizde fayda var. Bu şekilde dijital olarak da yakınlaştırma işlemi gerçekleştirebiliyorsunuz. Kurulumu kolay ve basit, kullanımı yine kolay ve hızlı montajlanabilen bir mikroskop. Dediğim gibi portatif olarak rahat bir şekilde masanızın üzerine alıp bırakabilirsiniz. Bataryasının olması cihaz açısından çok büyük avantaj. Bu ürünü Temu'dan aldığımızı söylemiştik arkadaşlar. Şu an sağ tarafta ürüne ait kare kodu görüyorsunuz. Bu kodu kullanarak ürüne direkt erişebilirsiniz. Yine sol tarafta görmüş olduğunuz kodu kullanarak Temu'nun ana sayfasına girebilir ve seçili ürünlere erişebilirsiniz. Eğer daha önce Temu'dan alışveriş yapmamış iseniz burada gösterdiğim kare kodu kullanarak arkadaşlar orijinal fiyat üzerinden %60 vergi ile bu ürünü 33 lira gibi bir fiyata satın alabilirsiniz. Böylece bir inceleme videomuzu daha birlikte tamamlamış olduk. Bir sonraki videomuz ve projemizde görüşünceye değin şimdilik hoşça kalın.